Deli gibi ıslandık var ya, yani üstüm başım her yerim sırılsıklam. Dışarısı böyle. Şaka yapıyorsun. Evet, burası Ayı Rotası diye geçer. Taze mi bu izler? Taze taze. Birileri ateş etti etrafta ama böyle 3 değil 5 değil 7-8 kere. Halimiz itten beter. Keyfimiz paşada yok. Ya Fatih bir Ne normal oldu? böyle duruyorsun. Aa, öyleyim şu anda. Dilim damağıma yapıştı, su. Su istiyorum. Burnunuzun dikine gidin. Yok yok, gitmeyin, siz beni dinleyin. Günaydın. Neredeyiz Fatih? Soğuk Su Milli Parkı. Bugün 19 Mayıs, resmi tatil, bayram. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Evet. Atatürk'ün izinde geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edelim. Mesajımızı da verdik. 3 gün buradayız. 2 gece kamp atacağız. Çadırlarımızı aldık. Uyku tulumlarımızı aldık. 2 gece buradan başlayacağız. Nereye? Kirazlı Yaylası'na. Önce Kirazlı Yaylası, daha sonra Köseler Yaylası, ondan sonra Aluşdağı Zirve, ondan sonra Aluşdağı Milli Parkı, sonra tekrar buraya geleceğiz. Uzun bir yolumuz var. Şimşekler ve yağmur arasında geçecek. Umarım çarpılmayız. Umarım çarpılmayız. Kamp yüklü yürüyeceğiz. Çadır atacağız. Bakalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Sabah otobüse bindik. Buraya kadar direkt otobüse geldik. Ben otobüse operanın önünden bindim. Otobüs direkt Soğuk Su Milli Parkı'na kadar geliyor. Aman oraya nasıl gideceğim? Arabam da yok diyenler. Bizim de arabamız yok. Fakir miyiz Fatih biz? Ama buraya kadar ulaştık. Şimdi yavaş yavaş piknikçilerin arasından yürüyüşümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. Direkt dik yokuşa vurdun bizi Fatih. Soğuk Su Milli Parkı'nın biraz tepelerine çıktık. Aşağıda Kızılcamam görünüyor. Nasıl güzel bir yol, sapsarı. Bakın. Burası Kara Akbaba Gözlem Evi. Kara Akbaba ve gözlemcisi. Mis. Bayağı bir ormanın içinden dik çıktık. Yoruldum. Şu yolun başında bir çeşme vardı. Orada bir su içtik. Şimdi devam ediyoruz. Bayağı bir yolumuz var daha. Biz buraya gelene kadar 3 kere yağmur yağdı. Islandık. 3 kere güneş açtı. Sonra terledik. Şimdi de hava kapadı. Biraz soğuk. Ama yürürken üşümüyoruz da. Durunca bayağı bir üşüyorsun. Ne oldu Fatih? Şimdi bu yürüdüğümüz bölge aslında eskiden Ayı Rotası da dedikleri bir bölge. Şu ilerideki tepelerde mağaralar var. Ondan sonra yol boyunca bolca ayı izi gördük. Bak burada çocuklarıyla beraber yürümüşler. O Büyük ayı. Bunlar da yavruları. Küçük ayı. şaka yapıyorsun. Evet, burası Ayı Rotası diye geçer. Taze mi bu izler? Taze taze. Şu bayağı yavru galiba. Baksana. En fazla bir günlük izlerdir bunlar. Peki bir şey soracağım.
Karşılaşır mıyız? Karşılaşırsak karşılaşırız. Karşılaşırsak da karşılaşırız. Ne yapacağız karşılaşırsak? Vasiyetimizi verelim canlı olarak. Ya şaka yapıyorsun değil mi? Yok, Bizi görünce kaçarlar bence. Hayır rotasıdır burası. Bak. Hayırların gittiği nokta. Peki onların izinden gitmesek? Burası onların rotası. Fatih neredeyiz? Şimdi burası Karaakbabalarının yuvalarının olduğu tepenin tam karşısı. Şu karşıdaki en uçtaki tepe ve onun yanındaki tepede Karaakbabaların yuvaları var. Ya ne kadar güzel. Harika bir yerden yürüyoruz. Fatih coştu. Şarkılar, türküler gırla gidiyor. Şuralar kayıyor. Yerler hep kaygan. Bu muydu geçeceğimiz dere? Evet. Ben de bir şey geçeceğiz. Ben sana küçük yerini buldum. Büyük yerleri de var. Rahat geçti. Kamp kuracağımız yere, Kirazlı Yaylası'na 1,5 saat kadar falan kaldı yürüyüşümüz. Biraz yoldan yürüyoruz. Ben yoruldum. Fatih, sen yoruldun mu? Çok mutluyum yorulduğum için. O yoruldukça mutlu oluyor. Ben de öğreneceğim inşallah. Ama güzel. Yoruldum ama güzel. Yine yağmur başladı. Bir yandan da güneş açtı. Hava değişik. Ama çok keyifli. Ne olmuş buna? Şimşek çarpmış. Yıldırım mı düşmüş? Bu ucuna düşmüş ya da yakmışlar lavuklar. Burada ateş yakmışlar ya da yıldırım düşmüş. Gerçi yıldırım düşmüş ya bu. Bu taraflarında var. Ama çok muhterem bir ağaç ya. Çok eski. Hayır, şurayı neden kesmişler? Bilmiyorum ki. Ya insan oldu ya. Çok muhterem bir ağaç. Çok da güzel. Kirazlı Yaylası'na geldik. Yayladaki evler sağ tarafımızda. Şu sağ tarafındaki çiçekleri de göstereyim. Yaylada tam arkamda kalıyor. Biz biraz da ilerideki gölün oraya gidiyoruz. Göle yakın bir yerde çadır kuracağız. Ya nasıl güzel, nasıl güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Saat 4. Bu saatte geldik buraya. Ben daha geç geliriz diye düşünüyordum ama hızlı yürüdük bayağı. Arkadaşlar kamp yüklü yürüdüm. 3 günlük yiyeceğimiz var yanımızda. Çadırımız var. Uyku tulumumuz var. Matlarımız var. 1,5 litre su aldık. Su sorunu yok gerçi. Adım başı çeşme vardı. Ya. Şimdi çadırımızı kuralım. Hafiften de gök gürlüyor. İnşallah çok yağmaz. Biz çadırı kurana kadar.
Şöyle de geldik. Ya burası çok güzel. Ya keşke hava bu kadar kapalı olmasaydı da şu yeşilin her tonunu bir gösterseydim size. Bu hali bile çok güzel. Gök gürlüyor. Sanırım kamp yerimiz. Düşer, yenge. Çabuk gir. Girdin mi? Bekle. Buğulu havada çadır nasıl kurulur? Ya yağmurlu havada çadır nasıl kurulur da sırılsıklam olduk var ya. Yani ama çadırımız kuru. Neden? Çünkü yağmurlu havada Ayakkabı. çadır kurmayı biliyoruz. Evet. Şimdi Çadırımız bu da kuru ama biz sırılsıklamız. Deli gibi ıslandık var ya, yani üstüm başım her yerim sırılsıklam. Ayakkabılar sırılsıklam. çantaları bir Çantalar kuru Allah'tan. Çadırın içi de kuru. Ayakkabılar da ıslandı. Yalnız yağmur nasıl böyle bir dakikada her yer ıslandı. Biz buraya geldik. Sonra hemen yağmur başladı. Ama nasıl? Ama nasıl yağdı? Ama nasıl Şimşek, yağdı? şimşek, yıldırım. Allah. Çok fenaydı. Ama yine de çadırımızı kurduk. Evet. Başardık. Fatih'in yöntemiyle. Fatih önce tenteyi kurdu. Sonra bir sakin zamanda anlatırız, olmadı. Anlatırız, evet. Ben de çaktım. İnsanların işine yarar çünkü o. Ben de kazıkları çaktım. Evet. Ondan sonra girdik içeriye ama sırılsıklandık. Bu halinize bakmayın. Bütün üstümüzü değiştirdik. Kıyafetlerimizin bayağı bir kısmı ıslak. Neyse yedek kıyafetimiz var. Şimdi çadırın içini düzenleyeceğiz. Sonra biraz yemek yapacağız. Çok açım ben. Ben de. Çok açım. Çok açız. Çok açız ve dışarıda fırtına var. Evet. Ama göl var. Orman var. Göl var ama durur inşallah yağmur. Etrafı gezeriz birlikte. Yalnız şu benim ceketim. Teknik bak, ceketim. Onu da alır mısın o? Ne? Teknik ceketli de şeyi de alır mısın? Nereye alayım? Şöyle çek bir suyunu dışarı. Hayır, bu benim içeriği ayakkabılar var zaten. İçeriği ıslatır bu. O nasıl oturmuş ya? Bilmiyorum. Ters çevirmişsin sen bunu. Allah Allah. Neyse şimdilik öyle dursunlar. Yapacak bir şey yok. Şu yağmurun altına koyayım ben bunları. Şöyle. Olmaz mı? Tamam. Ceket de öyle duracak. Gölü de göster. Dışarısı böyle. Ayakkabı nasıl doluyor? Ay. Ayakkabıma su olmasın. Hala doluyor. Bundan sonra çorba içeceğiz. Valla noodle, bu kadar lezzetli noodle başka yerde yiyemezsiniz. Buna lezzet katan şey daha. Noodle kutularını atmayın. Çorba için. Çorba, başka bardağımız yok. Ceketini şöyle asalım bence. Bak şuraya, şu ağacın, bak Nereye? şu ağacın dalını asabilirsin bence.
oldu? Kurbağa da diyor ki kurumaz onlar diyor da şansımızı deneyelim. Yaklaşık 1,5 saat yağmur yağdı. Çadırdan çıkamadık. Biraz ıslandık, çadıra girdik. Yemeğimizi yedik çadırda. Biraz dinlendik. Sonra güneş açtı. Pırıl pırıl bir güneş açtı. Keyfimiz gayet yerinde. Göl muhteşem. Bir tek ayakkabılarımız ıslak. O da çok sorun olmaz. Çünkü hava çok soğuk değil. Çok üşümeyiz herhalde. Bakalım gece inşallah çok soğuk olmaz. Sürekli soğuk diyorum ama ben çok üşüyorum. Yani üşüyorum, gece ısınamıyorum. Isınamayınca uyuyamıyorum. Saat 8 oldu. Henüz hava kararmadı ama biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, biraz dolaştık. Dışarısı da biraz soğuk. Artık yatıyoruz. Sabah görüşürüz. Günaydın. Bugün sabah 8'de uyandık. Tam 12 saat uyuduk. Aslında ben tam 12 saat uyuyamadım. Fatih uyudu ama ben gece uyandım. Çünkü silah sesleriyle uyandım. Birileri ateş etti etrafta ama böyle 3 değil, 5 değil, 7-8 kere. Ben bayağı bir tırstım. Sonra bir süre uyuyamadım. Yayladakiler ayılara ateş etti. Ayılara, doğru. Yani yaban hayvanları gelmesin diye yaylalarda ateş ediyorlar geceleri. Evlere yaklaşmasın diye. Daha sonra bu sefer üşüdüm. Üşüdüğüm için uyuyamadım. Ya aslında bilmiyorum, psikolojik herhalde. Çok üşümeme neden olacak bir ortam da yok. Uyku tulumum da iyi. Ama ben üşüyorum arkadaşlar. Bunun bir çözümünü bulamadım. Bayağı bir uykuyla uyanıklık arasında geçti gece. Sabaha karşı dalmışım tekrar. Güzel uyudum yani. Saat 8'de kalktık. Kahvaltımızı yaptık çadırda. Şimdi eşyalarımızı biraz topladık. Şimdi çadırımızı da toplayıp yola düşeceğiz. Ya sabah böyle pırıl pırıl bir güneş vardı. Şimdi biraz bulutlar geldi. Dilerim yağmur yağmaz. Ya yağsın ama çok yağmasın. Hani hafif hafif yağmurda yürümesi güzel oluyor da böyle şakır şakır yağınca bardaktan boşalırcasına o biraz zor oluyor. Kirazlı Yaylası'ndan ayrıldık. Yaklaşık bir 10 kilometrelik yolumuz var bugün. Önce Köseler Yaylası'na gideceğiz. Oradan da Aluç Dağı'nın zirvesine çıkacağız. Ve kampımızı Aluç Dağı'nın zirvesine kurmayı planlıyoruz. Tabii bu bir plan. Bakalım hava koşulları, saat hepsi etkili. Ama hedefimiz bu en azından. Yaklaşık işte bir 10 kilometre yolumuz var diye tahmin ediyoruz. Yanımızda suyumuz yok. Suyumuz bitti. Bir çeşme bulursak sularımızı dolduracağız. Çeşme bulalım. Halimiz
İtten beter. Keyfimiz paşada yok. Tertemiz su. Burada mola veriyorum ben kendim. Mola ilan ettim. Mola ilan ettim. Su bulduk. Ah, çok susadım. Ah. Buz gibi. He? Buz gibi. Oh. Çok yağıyor, çok. Çok. Yağarsa ne yağar? Yağmur. Yağmur Yağarsa yağar. yağar. Yağarsa yağmur yağar. Yağarsa yağmur yağar. Ben zaten ıslanmışım. Ben zaten ıslanmışım. Gelirse yarın gelir. Gelirse yarın gelir. Böyle yazılmış kader. Böyle yazılmış kader. Ya Fatih bir Ne normal. oldu? Böyle şey duruyorsun. Fakir. Aa öyleyim şu anda. öyleyim ne yapayım ya. Kirazlı Yaylası'ndan çıktık sabah saat 10'da. Sonra hangi yaylaydı? Köseler. Köseler Yaylası'ndan geçtik. Şimdi Aluç Dağı'nın zirvesindeyiz. Burada bir yangın gözetleme kulesi var. Kulenin dibine kurduk çadırımızı. Açık alana kurmadık çünkü tepedeyiz. Biraz tırstık yani hava kötü olunca belki şimşek falan düşerse en azından burada paratoner var. Yangın kulesi bizi korur diye düşünüyorum. Ya çok ıslandık, çok üşüdük. Geldik çadırı kurduk. Dolu yağdı. Dolu da yağdı evet. Yani Yağmur 3 yağdı. saat falan aralıksız yağmur yağdı. Yani eşyalar ıslandı. Bir kısmı ıslanmadı çünkü nasıl göstereyim? Dur. Şöyle çöp poşetlerin içine koyduk bütün eşyaları çantaya yerleştirirken. Yani çantalar da su geçirdi çünkü. Üstümüzde kıyafetler kuru. Uyku tulumlarımız kuru. Uyku tulumlarının içine girdik. Isınmaya çalışıyoruz. Bir de noodle yaptık. Sıcak sıcak. Al bakalım. Benimki baba. İkimizinki de aynı. Çatal. Çok güzel. Buraya defalarca geldim daha önce yürürken. Belki 4-5 kere gelmişimdir. Ama ilk kez burada kamp kuruyorum. Kamp yüklü. Hem de kamp yüklü geldik. Evet. Saat 3:30 yine yağmur başladı. Çadırın içinden çıkamıyoruz. Geldiğimiz yerlerin görüntüsü normalde tepelerin ardında bütün tepeler gözüküyordu ancak çok büyük bir yağmur bulutu bölgeyi tamamen kaplamış durumda ve biz o çok şükür o buluttan şimdilik kurtulduk. Ciddi bir gök gürlemesi var. Sağdaki açık tepenin ardında ufak bir gök kuşağı var. Yalnız buralarda olmak istemezdim hakikaten. Yağmur dindi ama hava bayağı soğuk.
Bayağı da kapalı. Bulutlar var etrafta. Aluç Dağı'nın zirvesindeyiz. Şöyle size etrafı gezdirmek istedim. Şurada da yangın gözetleme kulesi var. Ama şu anda yangın mevsimi olmadığı için kulede görevli yok. Normalde yaz aylarında burada bir görevli oluyor. Ve etrafı gözetliyor. Yangın var mı yok mu diye. Şöyle geleyim. Buralarda sisli dağlar. Bu da çadırımız. Günaydın. Saat 8. Kalktık. Çadırdayız. Dışarıda biraz sis ve pus var. Çadırı toparlayıp kahvaltımızı yapıp son yolculuğumuza çıkacağız. Son yolculuk için de komik oldu. Bu seyahatin son yolculuğuna çıkacağız. Saat 10. Yollara düştük yine. Çadırımızı topladık. Çöplerimizi aldık. Asla çöplerimizi geride bırakmıyoruz. Onları krallar gibi Fatih taşıyor. Şimdi hedef Soğuksu Milli Parkı. Yaklaşık 12-13 kilometre bir yolumuz var. 5-6 gibi en geç varmış olmayı planlıyoruz. Ve yine suyumuz bitti. Çeşme bulmamız lazım. Fatih'in sağ elinde bir poşet çöpümüzü görüyorsunuz. Bunu Soğuksu Milli Parkı'na kadar taşıyacağız. Fatih. Ne oldu? Çöplerini bırakanlara ne diyeceksin? Çöplerini bırakan hani bazen televizyonlarda çıkar ya da gazetelerde. İşte kurt ailesi fotokapana yakalandı falan diye. İşte o fotokapan bu. Biz de fotokapana yakalanmış olabiliriz şu anda. Şu en aşağıdaki fotokapan, yukarıda da güneş enerjisi var. Burası Kızılcamam Göleti ama göletteki su artık bayağı çekilmiş. Göletten çok bataklığa dönmüş. Soğuksu Milli Parkı sınırlarından içeriye girdik tekrar. Başlangıçta sağdan doğru çıkmıştık. Şimdi sol taraftan doğru iniyoruz ve başladığımız noktaya döneceğiz. Şimdi önümüzde bir çeşme var. İleride bir de seyir terası. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Çok susadım çünkü. Birkaç saattir yürüyoruz. Susuz. Dilim damağıma yapıştı. Su. Su istiyorum. Burası seyir terası. Çöpümüzü attık. Milli Park'ın görevlileri geliyor. Topluyor. Araçlarla gelip topluyorlar. Şimdi Milli Park sınırları içinde yer alan fosil ağaçların olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu arada yine yağmur başladı. Bu fosil ağaçlar 10 milyon yaşındaymış. Bu bölgedeki bir volkanın aktifleşmesi sonucu meydana gelmişler. Diğer fosil ağaç da bu.
Şimdi bana en çok sorulan sorulardan birini yanıtlayacağız. Korkmuyor musunuz? Korkmuyor muyuz? Tırsmıyorum. Korkmuyor musun? Hayır. Fatih korkmuyor. Ben zaman zaman korkuyorum çünkü böyle ıssız yerlerde yürüyoruz. Mesela 3 gün boyunca sadece bir kişiyle karşılaştık. O da böyle buralı biriydi. Her hafta sonu dağlarda geziyormuş. Ama o aracıyla geziyordu. Çeşmebaşı'na karşılaştık. Veysi Bey, pardon, Veys Bey, size de selam Altuntaş. izliyorsanız. Tek karşılaştığımız kişi oydu 3 gün boyunca. Korkum şundan, ben yaban hayvanlarından korkuyorum biraz. Ayı izleri gördük. Zaman zaman kurt izleri görüyoruz. Bir kere uzaktan domuz görmüştük, domuz ailesi. Ya yaban hayvanları beni biraz ürkütüyor aslında. Onlarla karşılaşma ihtimali. Geyik de görmüştüm bir gün. O korkutucu değil ama yani ayıyla karşılaşmaktan korkuyorum. Bir de kurtla karşılaşmaktan korkuyorum. Ama şöyle bir şey var. Aslında yaban hayvanları bizim sesimizi duyunca zaten uzaklaşıyorlar hemen. Yani pek çok kez öyle kaçan tavşan gördüm. Yani yılan da seni görünce kaçıyor. O açıdan bir şey yok ama yine de biraz ürkütücü benim açımdan. Gece gelmeleri, yani çadır kurduğumuz yere gece gelme ihtimalleri biraz korkutuyor. O yüzden hayvanların su içmeye indiği yerlere çok yakın kurmuyoruz çadırı. Değil mi Fatih? Yok, kurduk. Ya dibine kurmadık Direkt yani. göle kurduk su içmeye yeri. Biraz içerideydi çadırımız canım. Su Yani içmeye kuruyoruz indikleri yer. yani. Kurun, bir şey olmaz. Ya. Bir de bak şimdi tırstım. Bir de yiyecekleri dışarıda bırakmıyoruz. O Yani önemli. bu çok önemli. Yani kokusunu alacakları ve bize yaklaşacakları bir şeyi dışarıda bırakmıyoruz. Genelde yiyeceklerin ağzını sıkı sıkı bağlıyoruz, hava geçirmeyecek, kokuyu dışarıya çıkartmayacak şekilde. İçeride tutuyoruz. Eğer dışarıda bir yerde yiyecek bırakırsanız da böyle bir yüksek ağaçlara falan asmanızı tavsiye ederim. Onun dışında bir şey yok. Zaten hiç insanla karşılaşmadığımız için aslında en Ne korkutucu güzeldi. olan şey insan. Ne güzeldi, hiç insan yok. Hiç insan görmedik ya 3 Vallahi. gün boyunca. Yani Milli Park'ın içinde bile kimse yoktu. Hiç. Veys Bey'in haricinde. Evet, Veys O da Bey'in 5 haricinde. dakika. O da 5 dakika karşılaştık. Bir diğer soru da yolunuzu nasıl buluyorsunuz? Yolumuzu nasıl bulduğumuzun videosunu ayrıca bir yapacağız. Ama kısaca şöyle söyleyebiliriz. Biz Wikiloc programını kullanıyoruz. Zaten bu bölge sıklıkla geldiğimiz bir bölge olduğu için aşağı yukarı biz biliyoruz zaten. Ama bilmeyenler için de Wikiloc programını kullanabilirler. Oradan rotaları çiziyoruz. Sonra o çizdiğimiz rotayı takip ediyoruz. Ya da başkalarının yürüdüğü rotaları da takip edebilirsiniz. Güzel bir program. Tavsiye ederim. Ya da en güzeli Heh. burnunu şöyle çevirip dikine gitmek. Yok, siz öyle yapmayın. Burnunuzun dikine gidin. Yok gitmeyin, siz beni dinleyin. Wikiloc kullanın. Reklam değil, deneyim, tecrübe. Su bulduk, su. Ömer Durusoy hayratına. Vallahi. Tertemiz su. İçelim. Evet, 3 günlük maceranın sonuna geldik. Bugün yürüyüşümüz bitti artık. Bitti. Kampımız da bitti. Bugün genelde güneşli, açık bir havada yürüdük. Bir ara yağmur yağdı sadece. Gelin, çıkın gelin vallahi doğaya. Yani makarna yiyin 3 gün. 3 gün Ölmezsiniz. makarna yiyin. Bir şey olmaz. Kamp yüklü bir macerayı bitirdik. Evet. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.